Hoş geldiniz arkadaşlar. Hayırlı akşamlar, bol kazançlar. Şimdiden herkese hayırlı Ramazanlar olsun. Piyasamıza genel bir bakalım nedir ne değildir. Bugünkü durumumuz ne olacak? Bu hafta nasıl bitecek? Bir kafa yormaya çalışalım bakalım. Rainbow chart'ımız bize ayı bölgesinde olduğumuzu zaten hissettiriyor. Bunu yaşayacağız. Ara ara yükselişler olur ama ayı bölgesinden çıkışın bir emaresi yok, yani öyle diyelim. FOMO tarafındaki her zaman dediğimiz bakmamız gereken ne? Burada işler uzun vadede tabii ki, yani çok burası ileriki seviyeler ama kırmızıya gittiğinde uzak duracağız. Bunu anlatıyor. Biz zaten onu söyleriz, konuşuruz. Bugün Bitcoin, Ethereum, Adır tarafında da, yani genel büyük hacimlerde longçuların biraz daha sıkıntıda olduğunu gördük. Onun dışında aman aman bir hacim yine yok. Tabii ki doğal olarak. Likidasyon map değil de her şeye bakacaktık, pardon. Bitmap'imize bakalım. Bitmap bize ne anlatıyor? Bitmap'te şu bölgenin alıcıyla dolduğunu, buranın da satıcıyla dolduğunu görüyoruz. Bunun hangisi kırılacak dersek, benim adıma tek sıkıntı aylık bölgemiz nerede bitecek henüz belli değil. Kendi adıma da kötü bir trade ay geçiyor benim için. Yani bir para kazanamadığım bir ay geçiyor. Birazdan bakacağız. Yani para kazanıp kapatırım diye düşünüyorum ama şu kadarcık aralıkta da bir işlem, yani zor. En azından kaybetmememiz olumlu olur diye söyleyebiliriz. Evet, market cap. Önce bir 100. pariteye bir bakalım. Değişen var mı? ETF'ı. Buna ne zamandır bakmadık diye hatırlıyorum. Ekleyelim bakalım. Genel RCP duruyor burada. Kendi bölgesinde devam ediyor. Bunu da şöyle yapalım. Burayı düşünmek lazım. Yani şu bölgenin altı biraz işler bozulur. Habardaki beklentimiz yukarıydı. Bunu bir silelim artık. RCP'ye ETF'ye ekleyelim. DT. Buna da bakmışızdır zamanında diye hatırlıyorum ama bakarız şimdi birazdan. Genel şöyle bakalım piyasa. Yani şurası çok kritik, hala o bölgedeyiz. Sıkıntılı bir süreç. Bunun yani şu 2.17'nin altındaki seviye bizi 1.6'ya götürür artık. Beklentim yine dediğim gibi şuranın üstüne gelip yapmışları görmek ama takip edeceğiz, bekleyeceğiz birazcık. Korku endeksimiz tam böyle sınırda, en azından onu görebiliyoruz artık. Hani burada turuncuya attığında biraz daha iyi olur piyasa. Atarsa altcoin sezon indeksi tamamen free takılıyor. Hiçbir şey ifade etmiyor bizim açımızdan. Bitcoin dominansı 58, Ethereum 10, Adır tarafı da 32 olarak karşımıza çıkıyor. Buradaki beklentim Bitcoin'in daha da düşmesi şeklindeydi. Bilmiyorum, ne olduğuna bakacağız. Böyle baktığımızda Bitcoin, Ethereum, Ripple, BNB olarak hala devam ediyor. Ona diğer pariteler geliyor. Onları da inceleyeceğiz zaten. Buradaki pariteleri genelde hepsini ekliyorum. Bunlara bakıyoruz zaten. Gelelim bizim zararımızı da görelim. Yani ben şey derdinde değilim. Borsa size şey yapmıyorum hiçbir zaman, biliyorsunuz. Herhangi bir link paylaşayım, işte bana referans linki bilmem ne, ya bunlarla işim yok. Burayı açmamdaki tek sebep de ben burada işlem aldığım için zararımı görüyoruz zaten uzun zamandır. Hani bir kâra geçmiş pozisyonum olmadığı için burada da şu pozisyon bile zararda yani. Burada da zaten sağlam bir zarar vardır hala. Kâra geçireceğimiz günü ve durumu bekliyoruz. Yani bu $200 eksiliyor, $200 artıyor ama bir şey ifade etmiyor. Yani keşke benim için şunda özellikle 60'a düşse, ben dahil olsam çok güzel olacak ama gelmiyor da yani. Bakacağız. Düşmesi de benim için iyi olacak yani. Bu aralıkta kalmış olmak çok saçma oldu benim açıma. Yani kötü bir dönem yönettiğim belli, yani şey olarak. Evet, trade yapma anlamında analizlerde sıkıntı olmadı. Hepsi tuttu.
Ama kendim dahil olamadım, o sıkıntı. Terzi misali biz de yaptık durumu. Buna çok önce bakmışız. Şu bölgeyi önemsemişiz. Zaten muhtemelen şöyle anlatmışızdır. Bu bölgenin kaybı bizi aşağı götürür diye aşağı götürmüş. Ee, Şimdi hatırlamamakla beraber tabii ki şurası 6 Mayıs. Bakın 6 Mayıs'ın da altına gelmişiz. Buradaki sürecin eğer yakalasaydık şurada yukarı yönlü konuşurduk. Bakmadığımız için konuşmadık. Yani şu bölge, böyle yapalım hatta, hani şey olmasın. Şu bölge güzel bir bölge. Hani ben buralarda yukarı yönlü işleme dahil olurum, evet. Ve burada hedefleyeceğim bölge net olarak şurası olurdu. Yani almam gereken yer aslında yani şu aralık. Buradan kârı burada alırım normal mantıkta. Çünkü şöyle yaptığımızda işte %18-20'lik bir kar kovalamak mantıklı burada benim için. Bunun aksi durumu ne olur? Yine aynı şey. Şu bölge de giderse, evet, 10 Ekim'i düşünmek lazım. Böyle yani, buna da bak lazım diye düşünüyorum. Evet. Bence ama yukarı yönlü buradaki şu mor bölge, %18-20'lik bölge güzel duruyor. Haber paritesi için konuştuğumuz şey şuradaki seviye. Bir olumsuz senaryosu yok henüz. Yani yukarıdaki bölge, yani şuradaki, bakın şu kesişim 12 gibi düşünebilirsiniz. Hani şu yeşilli bölgeyi de alsa şaşırmam açıkçası. Bu ne? Tüpraş. Tüpraş'ta ufak ufak yukarı yönlü işlem düşünülebilir. Şu seviyeler 214'ler gelirse de daha da güzel. Ama artık burada yukarı yönlü işlem mantıklı duruyor. Kısa vadeden bahsediyoruz. Ereğli için şu düşüşün bitmesini beklemek lazım bence. Ondan sonra dahil olmak mantıklı. Türk Hava Yolları için daha dün dedik düşüş olması mantıklı diye. Düşüşünü yaşıyor. Bitsin, o zaman bakarız. Yani İş Bankası'nın da farklı bir senaryosunun olmasını beklemem açıkçası. Bir düşüşünü yaşasın, ondan sonra bakarız. Burada şundan hani biz burada shortlama vesaire tarzı düşünmediğimiz için hani düşüşün bittiği seviyelerde bakarız. Yani burada şu doğru bir yaklaşım olmayabilir. 16.30'a emir atalım, buradan alırsa yukarı olmayabilir yani. Biz bir dönüşteyi de alırız. Mesela şurada onlar vardı işte. Bizim için aslında burasıydı. Buradan sonra devamlı çıktı zaten. Orada işlem taşınabilirdi. Şimdi onun için bir aşağı yapmasını bekleyeceğiz. Gel bakalım, BCE açısından senaryomuz yukarıdaki bölgeye doğru devam edecek gibi duruyor bence. Şunu uzatalım şuradan. Şöyle yaparsak aşağı yukarı bu bölgeler mantıklı duruyor. Link için de bir olumsuz senaryo yok. Yani şöyle, ben şu piyasaya şöyle bakıyorum. Yani %1'lik 2'lik eksi yazabilir. Sıkıntı değil açıkçası. Benim için buradaki sıkıntı, hatta şunları biraz daha bari, madem piyasa gitmiyor. Şöyle yani şu 10 Ekim altındaki kapatma bizi başka seviyeye götürür ama orası olana kadar kısımda ben yukarı yönlü düşünmeye devam ederim. Burada TRX mesela bir dönüş yapmış. Benim açımdan burada sorun şu bölgenin altında başlar. Bunları siliyorum ama daha doğru yapayım diye, yani aynı yerlere atıyorum, zaten görüyorsunuz. Hani bu şu seviyenin altındaki durumda işler değişir ama şuraya gelmesi benim yukarı yönlü düşünmeme engel değil açıkçası. Aynı şekilde devam ediyor orada benim için süreç. Sol için baktığımızda buradaki sol için baktığımız senaryoda da hani şunu şöyle yapayım. Gerçi hadi düz çizeyim, daha anlaşılır olsun. Ben şöyle aldığımda açıkçası hani gider diye çok da dikkatli de şey yapmadım ama şimdi hani düz yapalım. Yine buradaki şu mor bölge önemli. Bunun altındaki seviyeler bizi 67'ye doğru götürür. Ben yukarı yönlü devamını beklerim. Burada Rum tarafı da aynı şey geçerli. Yine şunu silelim, daha düz atalım madem. O çünkü şey olmadı. Beklentim hani daha böyle hani aldığımda yay gibi yukarı yönlü daha hızlı hareketler olur şeklindeydi ama olmadı. Orada yanıldık. Ama temel olarak anlattığım şey şu mor bölgenin altına sarkmamaktı. Şimdi tekrar o mor bölgelerimizi bir görelim.
Bunların altına sarkmadığımız sürece bence bir sıkıntı yok. Ama bakın mesela bu RAN paritesinde bu mor bölgenin altında bizi karşılayacak olan 38'in altında bir bölge yok yani. Böyle bir sorunumuz var. O yüzden işler değişebilir oralarda. Yani onun için dediğim bakın hep hani bir de işte şey var böyle ayıda mıyız yok boğada mıyız ya kalite 2020'nin yani 2020 yılının durumuna gelmiş diyor ki ayı mı boğa mı şey boğa düzeltmesi 2020'den bahsediyor. Boğanın düzeltmesi diye bir tabirle bugün gördüm yani. Ve şey enteresan tabii bu gördüğüm hesaplar Twitter'da X'te pardon 200-300 bin abone 150 bin abonesi olan insanlar ilginç yani bizim videolar izlenmiyor bile. İzlenmemesi de değil de abone de yani beklediğim seviyede gitmiyor açıkçası. Öteki tarafta daha aktiftik ama orası da patladı. YouTube'da da başınız sıkıntıda. Onu da toparlayamıyoruz bir türlü. Belki burası da kapanacak yani bilmiyorum. Gittiği kadar işte devam edelim. Ama sonuçta amme hizmeti gibi olduğunda da mantıksızlaşıyor. Yani çok emek versen de bir yerde YouTube'da bir sıkıntı oluyor anlamıyorum. O yüzden yani bu şeyi de çözemedim açıkçası bu YouTube veya işte bu tarafları şey yapmak belki mantıklı oluyordur. İşte bilmem ne 10x gidecek ya da 20x gidecek bilmem neler diye video çekmek falan ama işte benim öyle bir hem vaktim de yok hem de bir hayal satma durumu da doğru bir şey değil bence yani durumu değerlendi yani bu şuraya boğanın düzeltmesi dediğinde bunun bir gerçekliği yok yani açıkçası 2020 senesine bakın ben çok basit gidiyorum yani burada 2020 hani şeyi görün diye bakın kendi parite burada 2020 34'lere kadar gelmiş yani zaten oraya kadar neredeyse burası da geldi. O yüzden biz gün gün, ay ay, hafta hafta bakmaya devam edelim bence. En azından burada var olabildiğimiz kadar. Bir gün sanki yine bizi YouTube kapatacak gibi bir şeyimiz var. Durumumuz var aslında. Yasa dışı da bir şey yapmıyoruz ama maalesef öyle oluyor işte. Buradaki süreç yukarı yönlü devam edecek belli. Benim için burada tek sıkıntı şu mor bölge. Ee, Aynı şey burada. Yani şu benim aldığım bölge burasıydı zaten ben söylemiştim. Ee, ya bu burası değil pardon. Burada yüklü alım yaparım dediğim yer 15. Ee, yani o gelirse gerçekten alırım yani. Onu söyleyeyim. Ee, ama onun dışında şu 28'e kadar şey 22'ye kadar burada kârdayım. Onu taşırım. Zarara girmesini dert etmem. 15 gelirse yüklü bir alım yaparım. Buradaki bütün opsiyonum bu. Ama şu bölgenin çalışmasını beklerim yani tekrar buralara gelirse gerçekten fırsat olarak görürüm yani. Ada da aynı yani böyle bir piyasa böyle gidecek ama yani sanki böyle tutuluyor bir anda. Ya bu bir anda gidecek dediğim de yani 5x'ler 10x'ler mevzusu değil yani ama bir yukarı kademeye geçecek yani. Mesela burası bunun için 30'un üstü. Bu 4 günlük süreçlerin yukarısına manasında. Buradaki mevzumuzu şöyle yapalım daha sade. Şimdi tekrar anlatırım. Dünkü videoda vardır ama burada da bir yay yapmışız. Bakın bu şu mor bölge yine önemli burada. Burada altta güzel bölgeler var. Yani haftalık ve 10 Ekim bölgesi. Ben burada yine oraları alım fırsatı olarak değerlendiririm. Ama burada şunu düşünmek şimdi daha zor. Yani 4 gün önceki seviyenin altındaysak bir düşüneceğiz burada. Tekrar muhtemelen artık aşağıki seviyeleri düşünmek lazım. Yani kaybettikten sonra o bölgeleri aşağılara düşünmek lazım. Bunu da düzgün yapalım şimdi. Şöyle hatta bizim zaten bu morlu bölgeyi çizmiştik orası. Burada yani normal şartlarda evet çalışmasını beklerim yani. Bu süreç ne kadar sürer kısmında bir fikrim yok ama yukarı yönde bitmesi gereken bir
yapı var. Yani bunu net olarak söyleyebiliriz. Eee, Onunla ilgili bir aksi durumum yok açıkçası. CZ açısından ben buralarda her türlü pozisyon alınması gerektiğini söylerim, yine söylerim. 10 Ekim bölgesi önemli bir bölge. Burada aylıklar. Yani bunun 26'lara kadar gelirse bir tekrardan bence güzel bir bölge. Çok uyarmıştık CZ açısından şuralarda düşüşünü yaşamadı diye. Bakın oradan nereye gelmiş? Yani dinleyip işlem alan olduysa en azından satış yapan, bakın şuradan geldiği bölge %40'a yakın bir düşüş olmuş. Ee, Dok. Dok'ta mıyız? Doç. Evet, burada da yine yani bu dediğim gibi ya yükseliş şu gösterdiği şeyler fake. Yani gerçi burada biz hedef burayı koymuştuk. İkinci hedefimiz burasıydı. İlk hedefimiz zaten geldi ama yani buradaki şu düşüş benim için doğru değil, yani öyle söyleyebilirim. Ben yukarı yönlü devam etmesini beklerim. Petrol ters bir hamle yapmış ki ben yanıldım burada, net olarak onu söylemem lazım açıkçası. Şu mor bölgeyi geçer ise yanılmış olacağım tabii ki. Ama ben düşüşün devamını beklerdim. Bir haftalığına bakmam diyeceğim. Yani 65'in üzerindeki kalıcılık bizim buradaki, yani benim düşüş senaryomu değiştirir. Ben açıkçası şurada düşüşün devamını 58'lere doğru beklerdim. Burada yanıldım. Eee, Gelelim Ethereum tarafına. Ethereum'da yine şu bölgenin çalışıp yukarı yönlü. Yani yukarıda bize şey lazım, bir hareket lazım ama eee, bu haftalık seviyeleri buraların altında kapatmamamız gerekiyor sanki. Ona da dikkat edeceğiz. Yani haftalık yukarıdaki, bakın şuraları artık aşağılara çekmeye başlayacağız. Bu haftalıklar desteğe döndüğünde bizim için işler daha iyi olacak gibi duruyor. Ama dediğim gibi yani gitmiyor piyasa. Ben kendi adıma çok hatalı bir işlem stratejisiyle devam ediyorum. Yani gördüğüm kadarıyla e, nasıl diyeyim şimdi, benim için normalde günde 2 işlem çok iyi. Ben günde kaç günlerdir tek işlem, yani 2 işlem içeride bekliyorum. Pardon, bu benim için büyük bir başarısızlık oluyor. E, Ama yani açıkçası işlem alsaydım da günde o kadar işlem çıkartabilir miydim emin değilim. Yine de tek işlemi terste kalmış olmasının verdiği o ikinci taraftaki zorluğu yaşıyorum, yani yaşamıyor değilim. Bakın burada 682 şimdi IOTA mesela devamlı orada kalıyor, yani anladın mı? Hani zaten bir şey yapamam burada ben. İşlem alamam ama yine de dediğim gibi hani yanlış strateji kurguladığımı söylemem lazım. Şimdi burada düşündüğümüz şey Ripple için yukarı yönlü devam etmesi, benim için öyle. SC açısından da bir fark yok. Şu mor bölgenin aşağısı olmadığı sürece ben yukarıdaki bölgeye odaklanırım. Eee, Bu şöyle uzatamıyorum bu sıkıntı ama şunu şöyle alayım en azından yana doğru. Bu yana çizelim. Böyle şey olmasın. Ve şöyle yapalım. Burada da IOTA açısından yine şu 65 bölgeleri önemli. Kaybolacağını düşünmüyorum ama dediğim gibi 60'a gelmesi normalde benim için tabii ki olumsuz ama şu seviyede çok olumlu olacak gibi duruyor. Yani benim şu 85'teki çıkışımı 70'lere doğru çekecek bir opsiyon olabilir o. Benim için de gayet iyi olur açıkçası. İkinci tarafın emri zaten 50'de. Yapabileceğim şu an ekstra bir şey yok. Ben fiyat düştü veya bir şey çıktı diye ekleme ya da pozisyon değişikliği yapmıyorum. Benim için 60'a gelmediği sürece isterse 6 ay daha sürsün, bu değişmez yani. O yüzden bu size de uymaya da bilir ama benim mantığım bu şekilde. Orada tabii ki o yavaş yavaş yukarı doğru lig seviyesine otomatik çekiyor. Ona göre güncelleme yaparım. 60 yerine 63 olur, 65 olur ama
Oradaki gereklilik dahilinde yaparım yani. Bitcoin tarafında inanın ki şu bölgenin çalışıp 75'i hala bekliyorum. Büyük yanılabilirim ama bana bütün doğru onu veriyor şu an için. Şurada dirençler oluştu. Bu biraz daha tabii ki 4 günlük seviyeler aşağılarda oluşmadı. Yani buraları almak lazımdı. 71'lerin üstünde kalıcı olması lazım. Ee, Yine de yani baktığımda e, yeşil bölgenin çalışmasını bekliyorum hala. Eğer zaten bu yeşil bölgeyi kaybedeceksek inanın ki yani 48'e iğne atmak benim için çok şaşırtıcı olmaz. Yani şu bölge şaşırtıcı olmaz. Burayı kaybetmemiz açıkçası şu morlu bölgeyi alalım. Buranın kaybı ben eminim ki şu 48'den bir iğneyle biter yani. Ama beklentim o değil onu söyleyeyim. Ben hala öyleyim. Beklenti olarak yukarıdayım. Gümüşte bence olumluya biraz dönüş var. Bence şu seviyeye kadar zorlanabilir. Yani 100 seviyesine kadar düşünülebilir. Altın için aynı şeydeyiz. Şuradaki bölgeyi artık buraya aldık. Bunu unutalım. Bu geçti artık. Burada şu mor bölge aşılamıyorsa aşağılarda bölge aramak mantıklı hala. Ee, Dolar TL için biliyorsunuz 45 hedefimiz var. Oraya doğru yani gidişimiz şanımız yürüyor diyelim öyle diyelim. Total 3 için yine aynı şey. Muazzam yani bunu alayım şuradan şöyle yapalım yine düz yapalım burada da. Şu seviye aşağıya aşılmadığı sürece ben en azından şu 10 Ekim ve işte şu 890'ları beklerim yani. Burada da aynı şekilde yapalım. Yine touchpad'le de yaptığım için böyle çok düzde bazen yapamıyorum kusura bakmayın. Burada en azından bakın şu 1.3 1.4 hep konuştuğumuz sonrasında şu 10 Ekim bölgesine beklenti devam. Benim için bu adır tarafında normal şartlarda bütün seviyelere geldi. Yani şu çizgili yerler benim için önemli. Bir tek burada 4 aylık bir bölge var şu yukarıdaki 7.97. Ama ufak ufak burada da bir dönüş aramak mantıklı gibi. Bitcoin dominans ne olmuş bakalım. Şu tireli yer benim için tabii ki önemli yine. Bakın burası hem tireli yer ben kendi aldığım bölge hem de artık oluşan bölge 3 ay önceki, 2 ay önceki ve burası da 2 hafta önceki bölge. Ee, Şuraya kadar bir sarkma yani şuranın kaybı bizi buraya götürür ama işte yarın biraz daha belli olur burası diye düşünüyorum. Yani beklentim açıkçası şu bölgelere yakın bir yerde. Göreceğiz, takip edeceğiz. Şimdilik böyle piyasa. Herkese bol kazançlar, hayırlı akşamlar. Kendimizi de yeterince eleştirdik. Ama sonuçta nasıl ki başarılı olduğumuz zaman söylüyorsak başarısız olduğumuz zaman da açık açık söylemek lazım. Yani tamam tabii ki bir kaybım yok, birlik seviyesi bir şey yaşamadım ama benim için sonuçta işleme giremediğim her gün bir kayıp zaten yeterince. Ama piyasa yani çok az gidiyor geliyor piyasa gerçekten maalesef hareket şansı da vermiyor yani piyasa. Kazanacağız illaki bu dönemde geçecek diyelim. Ama kendi adıma sağlam zarar yani işleme girememek benim için bir zarar. O şekilde gidiyor süreç. Hayırlısı diyelim bakalım. Doğru kurgularımızda devam edeceğiz. Yani şu an için ekstra alabileceğim bir pozisyon yok zaten. Herkese bol kazançlar, hayırlı akşamlar. Video altında bir şey sorarsanız oradan fikrinizi de beyan ederseniz konuşuruz. Şimdiden herkese iyi sahurlar diyelim. Güzel bir Ramazan bizi bekliyor. Herkese tekrardan hayırlı akşamlar, bol kazançlar.